Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin, Age of Empires Mobile'in yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Bugün konumuz Timur. Biliyorsunuz ki ben kolay kolay böyle tek video çekmem. Yani bir kahraman üzerinde genellikle 3-4 kahramanı ya birden tanıtırız ya da farklı bir detay içerisindeyken hepsini anlatmaya çalışırım. Biliyorsunuz ki benim kanalımda tek bir tane kahraman üzerine çekilmiş bir video vardır. O da insanlığı kurtarmak amacıyla bir exit videosuydu. Bu da yani Timur, yani artık anlayın ne şekilde bir video çekeceğimize. İnsanlar bunu çok soruyor, biz bunu evet konuştuk ettik, yayınlarda da bayağı konuştuk ama kaçıranlar falan var. Soruyorlar ya, alacak mıyız almayacak mıyız? Bunu çok açıkladık ama görmeyenler için son bir video çekmek istiyorum. Şimdi Timur, genellikle herkes Mulan ya da Liu Bu'nun yanına kullanmak amacıyla Timur'u almaya çalışıyor. Ama siz ana komutan olarak kullanacaksanız mesela düşman birine kudret hasarı verir. Şu kadar kudret bir seviyede. %70 ihtimalle de bu olay diyor. Hedefin savunmasını yüzde işte 17-88 kadarını yok sayar. Savaşa girdiğinde 250 öfke kazanır. Tamam, okey. Savunmasını yok sayması güzel. %70 ihtimal de güzel. İmza becerisine geldiğimiz zaman savaşa girdikten sonra ilk 9 saniye boyunca kahraman verdiği tüm hasarı 8,94 arttırır. Tamam. Bunun verdiği. Birliklerin aldığı hasarı şu kadar azaltır. Birlik askerlerimizin. Tamam mı? Askerden bahsediyor. Bundan sonra kahramanın kumanda olarak görev yaparken verdiği hasarı ve her 9 saniyede bir şu kadar arttırır. Bak, kumandanken bitti. İkinci kumanda olarak kullanmaya çalışıyoruz ya, gitti. Birliklerinin ikinci kumandan olarak görev yaparken işe yaradığı yer bura. Aldığı hasarı ise 2,68 azaltır. Bu etki her 3 saniyede bir 3,1 azalır, 9 saniye sürer. 3'te 1. Bunu 3'te 1 unutmayın. 5. yıldızda 3'te 1'in meselesini konuşacağız sizle. Burada savaşa girdikleri ilk 9 saniye üzerinde kahraman verdiği hasarı, kendi hasarı, tamam mı? Kendi hasarını da zaten imza becerilerinden atacağız hocam. Yani ana komutan becerisi işlemeyecek ikinci kumandanda. Ana komutan olarak da Liu Bu varken olur mu? Bence olmaz. Hani Liu Bu yoksa Guan Yu kullanırım. Yine Timur'u ana komutana koymam ben. Tamam mı? Çünkü ben affedersiniz, ikinci bir Elsit vakası yaşamak istemiyorum yani. Bana e, tam kudret hasarı atacak. Sonra savunmasını yok sayacak. Benim işime yaramaz. Ha, ana komutan ikinci komutandan daha mı iyi? Evet. Ana komutanı daha iyi. Ama ben Liu Bu varken koymam hocam. Ya da Mulan varken ana komutana Timur'u koymam. İkinci kumandan olarak baktığımız zaman da etkileri böyle şimdi. 3 saniyede bir, 3,1, 3'te bir azalır, 9 saniye sürer. Bak, hiç direkt imzasına geleceğim buradan, kafamız karışmasın. 5. imzasına geldiğimiz zaman diyor ki savaşta 9 saniyenin ardından yok oluş kılıcı tarafından sallanan buff her 3 saniyede 4,4'te bir azalır. 4, niye diyorsam. 3'te 1 de 4'te 1. Ne yapıyordu hocam? Bak. Ha, şurada. Bak, 2,68, bunu fulllediğimiz zaman işte kaç oluyordu öyle hesapladık. Yani 0 virgül, şu 5 yıldızı yaptığınız zaman biz bunu hesapladık. Canlı yayınlarda da var, videoda da var. 0,75 savunma azaltma için 590 madalya vereceksin. Ya vereceğim diyorsan ver. Ama ben burada verilmemesi gerektiğini ya da işte bu kadarının çok masraflı olduğunu savunuyorum. E, 0,75 2,25 olarak oluyordu. 0,75 ekliyorsun 3 oluyor. Yani 0,75 daha da uzatıyor işte işi. Saçma sapan bir yıldızdır. Şuraya geldiğin zaman diyor ki kumandan görev yaparken, bak, savaşta 9 saniyelerde yok oluş kılıcı hasarı güçlendirme etkisini fazladan %9 arttırır. İkinci kumandan görev yaparken yok oluş kılıcının alınan hasarı azaltma etkisini fazladan %6 arttırır. Çok. Savaşa girdikten sonra ilk 9 saniye boyunca yok oluş kılıcının sağladığı hasar artışı %10 daha arttırır diyor. Alınan hasar azaltma %5. İmza becerisini zaten az önce okuduk. Tamam. Şimdi gelelim bir de rezil olan özelleştirebilir imza becerisi. Tavlı çelik. Herhangi bir kahraman diyorum. Bak. Bir kritik vuruş tetikledikten sonra, yani genellikle bunu Liu Bu yapar. İşte Guan Yu yapar. Tetikledikten sonra diyor birliğini yeniler diyor. Tamam. Ve birliğin diyor aldığı hasar 3 saniyede 1,01 azaltır. Bak. 1,01 abi, yani %5 değmez. Değmez hocam. Rezil bir imza becerisidir. Özelleştirebilir özellikle. Rezildir hocam. Hiçbir işe yaramaz. Diğer gelen komutanlar Lagertaların, ne bileyim,
işte şeylerin diğer komutanların gelen özelleştirebilir beceriyle gelen kişileri de gördük. Böyle bir durum yok hocam. Yani böyle bir saçmalık yok. En kötüsünü Timur getirdiler. Şimdi bazıları şey diyor ya Türklere karşı mı yapıyorlar bunu? Vallahi hocam artık ben de şey olmaya başladım. Yani şimdi Timur 40 kişiyle şey basmış tarihte yani şimdi konuşturmasınlar beni. Böyle bir adama gelip böyle özelleştirebilir bir beceri vermek bence büyük hakarettir. O yüzden bu olayı savunmuyorum. Yapılmasını uygun bulmuyorum yani. Ama yani bence alınacak bir komutan değildir hocam. Açın. Sıfır yıldız beklesin. Ha diyorsan ben ana komutan kullanacağım. Al kullan hocam. Ama ben Lübum varken, Mulan'ım varken ne bileyim Okçu'da bir Lüveniz varken bu komutan gidip de ana komutan olamaz hocam. Sırf bir tane kudret etkisi atıyor diye bir de hedefin savunmasını azaltıyor diye ana komutana koyulmaz. Biz ana komutanı yüksek hasar atanlardan seçeriz. Yanına koyduğumuz iki tane destek komutanı işte savunma azaltma olan, zırh düşmanı zırhını azaltmaya olan ne bileyim ana kahramanın kudretini arttırmaya yönelik olan, ana kahramanın kritiğini arttırmaya yönelik olan kahramanları yaparız. E, Destekleri koyarız ama bir ana komutandan biz hasar bekleriz. Hocam yani diyeceklerim e, bu kadardır. Ama dediğim gibi yani Timur konusu ben hiç açmıyor. E, Alın diyen çok var. Siz bilirsiniz hocam. Ben çok duydum ortalıkta alın alın bu kahraman alınır beyler şu kahraman şöyle bu kahraman böyle. Abi alırsanız da sonra bana gel demeyin hocam Elsit vakası gibi. Hocam bu Elsit'i nasıl düzelteceğiz? İşte bu Timur'u nasıl düzelteceğiz? Demeyin hocam. Benim fikrim budur. Alıp almamak sizin özgür hür iradenizdir. Her zaman dediğim gibi hangi kahramanı alırsanız alın. Ee, Vay efendim bunu aldınız aha demiyorum. Geçmiş olsun diyorum genellikle. Yani bu imza becerileri ve yıldızlar e, o bulunan komplardaki taverna komutanlığının yerine bile geçemez. Ben açık ve net söylüyorum. Kullanmak istiyorsanız ben param var hocam ben basarım Timur'dur alırım derseniz tabii ki alabilirsiniz. Ama bu konuda çok soru geldiği için ben yine fikrimi belirtmek istedim. Artık gerisi sizde hocam yani. Şimdi ben zaten memleketteyim hocam. Şey de yok. Normal diğer hesaba giremedim. Ona gireceğiz inşallah. O yüzden hızlı bir şey yapayım dedim. Ondan dolayı bir açık değil yani bunlar. Sıfır bir hesap bilginiz olsun. Sırf Timur'u çekeyim. Bu olaylar bir sarpa sarmasın diye. Ee, Bunu çektik hocam. Yani inşallah faydalı olmuştur. İnşallah aklınızdaki sorular giderilmiştir. İmza becerisi 4. sezonda gelen en kötü komutan Timur'dur. İmza becerisi özelleştirebilir. İmza becerisi değil. En kötü gelen komutan Timur'dur hocam. Ben başka da bir şey demek istemiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim hocam. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın hocam.